Arkadaşlar merhaba. Bugün Tesla Model Y SR ve onun teslimat süreçleri ve ilk izlenimlerim hakkında biraz bilgi vermeyi düşünüyorum. Şöyle internette gerçekten inanılmaz derecede çok iyi niyetli, çok tatlı, böyle çok güzel bilgiler veren arkadaşlar var. İnanılmaz güzel videolar çekiyorlar, böyle emek veriyorlar abi bir kere. Hani adam sıfır şarja kadar indiriyor. Dur bakalım diyor. Kaç kilometre daha gidecek diyor mesela. Kimi oradan aksesuar yapmış. Kimi oradan application'ları, uygulamalarını falan böyle incelemiş. İncine boncuğuna onları şey yapmış. Zaten o Tesla grupları var ya, o Telegram, WhatsApp grupları, Allah'ım neler neler. Yani inanılmaz şeyler dönüyor. Ben aracımı 25 Mayıs'ta sipariş ettim ve yaklaşık 3 ay 15 gün falan bekledim. Yani Eylül'ün ilk haftasında falan, ilk haftanın sonuna doğru aldım. Dolayısıyla ne oldu? Ben bu bekleyiş sürecinde çok fazla gruplara üye oldum. Çok fazla grupları inceledim. İşte nerede şarj ederim falan baktım. Bayağı vaktim vardı çünkü bu kadar bekleyeceğimi tahmin etmemiştim. Gerçi arkadaş şey demişti, oradaki Tesla'daki arkadaş, ya abi Temmuz Ağustos diyoruz ama sen Ağustos gibi hayal et dedi. Ağustos'un sonu gibi hayal et dedi. Ben Ağustos'un sonu gibi hayal ederken Ağustos'un sonunda teslimat tarihi geldi. Evet ama Eylül'e verdiler. Şimdi Eylül'ü aldım ben ama bu süreçte nasıl bir süreç geçirdim biraz onlardan bahsedeceğim. İlk izlenim neler, onlardan bahsedeceğim. Öncelikle ben bir kullanıcıyım. Herhangi bir al sat yapan veya herhangi bir pazarlığına falan giren bir tip değilim. Dolayısıyla hani daha böyle samimi, daha objektif bir yorum vermek istiyorum. Neden? Çünkü benim gibi anlamayan arkadaşlar mutlaka vardır. Ben mühendis, sistem mühendisiyim. Şöyle yani ben şu direksiyonun yumuşaklığından veya bunun üzerindeki kaliteden falan pek öyle yani kıyaslayacak çok fazla arabam olmadı. Hatır sayılır güzel arabam oldu ama böyle hani başka bir arabayla kıyaslayacak derecede mesela işte ne bileyim 100 tane model tanırım. Evet bunun direksiyonu daha yumuşak falan derim. Bu böyle bir şey diyemeyeceğim çünkü öyle bir fırsatım ve öyle bir misyonum olmadı hiç hayatımda. Ben daha çok yazılım taraflarıyla ilgileniyorum. Ama işte şimdi mesela işte arkadaşlar örnek vermişler. İşte diyor ki ben sürücü koltuğunun sol tarafındaki yeri beğenmedim, çok küçük. Benim için gayet yeterli mesela. Veya diyor ki işte arabada trim sesleri var. Abi gram ses duymadım. Hatta trim sesi ne diye internetten araştırmış bir adamım yani, öyle söyleyeyim size. Mesela burada kronik bir hastalığı varmış. Bunun işte güneşliğinin burasındaki, arkadaki üstteki daha doğrusu bir metal aksam varmış. Oraya gelip düzeltiyorlar. O trim sesi gidiyor falan gibi böyle feedbackler falan var internette. Ama ben onlardan pek bir şey rastlamadım. Rastladığım şeyler de çok oldu tabii. Yani öğrendiğim çok şey oldu. Özellikle Vın bekleme sürecinde. Ya o Telegram gruplarını, yani teste almayı düşünen arkadaşlar için söylüyorum. Telegram gruplarını, WhatsApp gruplarını kesinlikle takip etsinler. Orada Vın bekleyenler de grup var mesela. İşte sası numarası bekleyenler gibi süreç var. Süreçte bekleyen insanlar var. Dolayısıyla yani burada bir Tesla kardeşliği veya bir Tesla dayanışması diyeyim. Belki de hani daha yeni giriyor pazara Türkiye'de ve bu insanlar birbirlerine gerçekten kenetlenmiş durumdalar ve çok güzel, inanılmaz derecede fayda sağlıyorlar. Ben bunu bizzat gördüm. Görüyorum da halen. Yani mesela bir şey yazıyorum, hemen tak diye cevap geliyor. Bunu zaten videolarımda bahsedeceğim. Öncelikle bu böyle bir şey yapayım dedim. Hani böyle bir nasıl söyleyeyim, böyle arkadaşlara ben nasıl fayda sağladıysam ben de başkalarına fayda sağlayayım istiyorum açıkçası. Ya, olay şu, ben öncelikle bugün ilk etapta şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu Tesla teslim süreçleri nasıl oluyor? Ne kadar süre bekliyoruz? O süreçte neler yaşayacağız falan? Plaka ne zaman atanıyor gibi sorulara cevap vermek istiyorum ilk etapta. Bir de genel olarak ilk izlenimlerden bahsedeyim ki sonraki videolarımda benim bu rahatsızlığım olan böyle işte ben kullanma kılavuzunu okumasını çok severim. Buzdolabılarımı kullanma kılavuzuna kesip bakarım mesela. Çamaşır makinesi falan. Ne olabilir ki? Bir tane düğme. Yok abi, belki aynı düğme 3 saniye sonra basınca başka bir şey çıkabilir mesela. Onu programlayan bir mühendis vardır kafasıyla. Ben onları incik müncük okurum. Tesla'yı da okuyorum. Hala okumaya devam ediyorum. Alalı yaklaşık bir ay oldu. Evet, yaklaşık bir ay oldu. Bu bir aylık bir süreç
süreçte neler izlenim edindim. Bu arada Ankara'da yaşıyorum. Antalya'ya gittim geldim. Giderken kaç defa şarj ettim. Dönüşte kaç defa şarj ettim. Nerelerde durdum. Neyi tercih ettim gibi tecrübelerimi paylaşacağım. Böyle bir durum var. Şöyle şimdi ben 25 Mayıs'ta gerçekten bir arkadaşlarım, bir tane hekim arkadaşım var. O aldı, bana tavsiye etti. Ya dedi ben güveniyorum. Tamam dedim, ben de alacağım. Arabamı satışa çıkardım. Arabayı satar satmaz aldım ve o nedenle ilk furyaya yetişemedim. İlk furyada ilk 20.000 kilometreyi ücretsiz alan arkadaşlar olmuş. Onlara şu an şimdiden buradan söyleyeyim yani valla şanslısınız arkadaşlar. Bizim 150 kilometrecik verdiler bize. Öyle bir durum oldu ama önemli mi? Kesinlikle değil. Çünkü arabanın gerçekten deneyimi çok farklı. Bak araba demiyorum. Ben birkaç defa arabaya tabii ki misafirlerin bindiği etti falan. Ya bu araba değil, bu farklı bir deneyim kafasındalar. Çünkü bir tane ekran var önünüzde. Ondan sonra o kadar, başka hiçbir şey yok. Çok minimal, gayet sade bir tasarım. İşte herkes mesela bazı demiş ya alıştık bir önde kadran olmasına falan. Abi gram hiçbir şekilde eksiklik hissetmedim. Size net söylüyorum. Trim sesleri, gram trim sesi duymadım. Arabanın işte bir belli yerlerinden bir tıkırtılar geliyor. Hiç öyle bir şey almadım. Arabanın dönüşü çok kötü. Hayır, gayet güzel. Ben garajıma girip gayet garajdan rahat bir şekilde çıkabiliyorum. Ne bileyim arabanın ne bileyim o şeyleri, amortisörleri falan çok fazla sallanıyor. İnanın hiç hissetmedim. Ya zaten yokuş onlardan yavaşça geçtiğiniz zaman ki ben öyle yapıyorum. Arabalarıma değer veririm. Arabama isim veririm bir kere. Bu arabanın Turtle mesela. Türkçe karakterlerle ama. T-Ö-R-T-I-R gibi. Türkçe karakterlerle Turtle. Yani hoşuma gidiyor bu. Böyle arabamla beraber bütünleşmek ama bu arabayla daha bir bütünleştim. Neden? Benim karakterime çok uygun. Hani ben yazılım tayfasındayım. Hani böyle teknolojiyi çok seviyorum. Nasıl söyleyeyim? Arabama gerçekten de değer veririm ama gerçekten araba ciddi anlamda güzel ya. Hani şey değil, yol tutuşu olsun. Bir de ilk elektrikli aracım bu. Bir önceki diğer aracım daha doğrusu. O da SUV tarzı bir araç. O 4x4 ama hani bundaki yaşadığım onda tabii onda alışkınım ben, hemen toparlayıveriyor falan ama bu öyle değil. Arkadan itişli bu. Arkadan itiyor. Dolayısıyla bir de hızlı itiyor ve birden itiyor. Dolayısıyla hani fizik kurallarına karşı gelemediğimiz için arkası bazen böyle ben çok virajlı bir yerde mesela dur bakayım ne olacak falan diye şöyle bir dokundum hemen attı böyle. Ama hemen toparladı Allah'tan ama tırsmadı değilim. Yani bence pek fazla ben öyle hareketlere giren bir tip de değilim. Drift atayım şunu yapayım falan zaten öyle bir karakter de değilim. Ama arabanın içinde keyif almasını severim abi. Müzik önemli benim için örnek veriyorum. İç tasarım önemli. Konfor önemli. Ya bunların hepsini ben bu Tesla'da gayet fazlasıyla buldum. Ama en çok da sevdiğim nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Tesla Brotherhood diyorum ben ona. Tesla kardeşliği. Gerçekten arkadaşlar öyle bir şey var. Ben lise zamanlarında şeye benzetiyorum. Yani lise zamanlarında ben bir sigara içmeye yeltendim. Şu an sigara falan kullanmıyorum ama yani o zaman merak işte. Yani lisede neymiş falan diye bir tane paket aldım. Herkes içiyor çünkü. Dur dedim ya ne olacak? Ondan sonra çakmak falan yok böyle ya yolda giderken affedersiniz ya ateş abi bir izzet ikram böyle bir şey aman çıkartıyoruz çakmağı uzatıyor buyur abi diyor ne demek falan. Ben diyorum tanışıyor muyuz yani hani o kadar samimi geliyor ki o bazılar çıkartıyor Allah buradan yak falan diyor. Ya çok şaşırmıştım böyle. Ondan sonra kafamda bir şey oluşmuş dedim. Abi sigara içenler kendi aralarında sanki bir community oluşturmuşlar tamam mı? Böyle bir topluluk var. Bu topluluk birbirlerini inanılmaz kolluyorlar gibi hissetmiştim. Ama tabii bir hafta sürdü. Bir hafta sonra bıraktığım için pek ona tanık olamadım. Ama fark et yani öyledir hani sigara içenler sigara içerken konuşurlar ya. Abi Tesla'da diğer araçlarda rastlamadım. Bu şeye rastladım. Yani böyle bir herkes birbirine çok destek oluyor. Şarj istasyonlarında insanlar birbirlerine kahve ısmarlıyorlar ya. Hani ben de ısmarladım. Bana da ısmarladılar. Yani çok da şey böyle nasıl söyleyeyim çok tatlı bir dayanışma var. WhatsApp grubuna bir şey yazıyorum. Örnek yani araba çok sessiz zaten biliyorsunuz frene basıyoruz tık diye çalışıyor falan. Abi bu araba gerçekten sessiz. Araba çalıştı mı acaba falan bakıyorum evet çalışmış güzel hadi gidelim falan let's go falan. Abi gidiyorsun ama sonra bir ara camı açtım ben. Camı açtıktan sonra böyle arabadan vuuu diye bir ses geliyor. Allah kahretsin dedim ya. Ulan o kadar da bekledim tamam mı? Ya dedim arabadan ses geliyor. Ya bir de canım da sıkıldı. Ondan sonra ya dedim dur şunu WhatsApp grubuna bir yazayım. Telegram grubuna özür dilerim. Telegram grubuna bir yazayım dedim. Telegram grubuna yazdım. Arkadaşlar dedim normal vites takarken arabadan ses gelmiyor. Yeni vitese taktığım zaman arabadan
tarif edemeyeceğim şu an tabii dedim. O ses çıkartamayacağım ama bir ses geliyor. Bu dedim nasıl gider? Arkadaşlar kaç kişi cevap verdi bilmiyorum ya. Abi bende de var. Abi hayırlı olsun. Abi aramıza hoş geldin. Kazasız belasız. Ya diyor o yayalara ikaz etmek için olan bize geri giderken yani o ses çıkartıyor ki etrafında yaya falan varsa duysun seni diye falan. Hay Allah'ım dedim ya. Hani bu arabaların işçi makinelerinde oluyor böyle geri vites takınca böyle dıt 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 diye ses çıkartır falan ikaz maksatlı. Onun elektrikli versiyonuymuş. Rahatladım tabii ki. Oh dedim ya normal. Çünkü o kadar bekledim yani zaten teslimatta anlatacağım biraz sonra. O kadar beklemişim ya biraz da güzel olsun ya falan hani sorun olmasın falan tarzı yaklaşımım vardı. Ama hiçbir sorun olmadı. Yani dediğim gibi bu kardeşlik çok güzel. Teslimat çok başarılı geçti. Arabaya bayıldım zaten. Arabayı gerçekten çok sevdim. Hani dediğim gibi böyle yazılım tayfı böyle şey yapan hani çok fazla beklenti şöyle beklenti. Çok fazla beklenti içinde olmayan arkadaşlar demeyeceğim. Yani çünkü herkesin bir beklentisi var. Benim de beklentim vardı. Yani benim beklentilerimi hayli karşıladı. Zaten zaman içinde birbirimizi tanırız arkadaşlar. Ama şöyle bir durum var. Ben çok keyif aldım. Antalya'ya gittiğim uzun yol tutuşu, uzun farlarının o ayarlamalarını bile, ya otomatik far seviyesinin ayarlamasını bile çok sevdim yani. Hani eski arabamda da var o. Yani otomatik far muhabbeti ama o uzunları yakıyor, kısayı yakıyor. Bu ayarlıyor abi. Ve nasıl ayarlıyor tam bilmiyorum. Onun da tam detaylarını işte diğer kanallardan falan bakacağım. Siz biliyorsanız siz de yazın. Hani beraber tartışalım, beraber öğrenelim. Yani ne bileyim mesela bakıyorum ben normal uzunları yaktığın zaman tabelalar parlar ya böyle uzun fardan dolayı. Evet bakıyorum tabelalar parlıyor ama karşıdan araba geliyor. Selektör yapmıyor. Bakıyorum karşı tarafa gitmiyor. Ya diyorum bu ayarlamasını gerçekten çok güzel yapıyor. Ondan sonra bu yeni SR'larda long range'lere göre kırmızı noktalı kameralar koydular. Ve araba gerçekten çok yüksek çözünürlükte bir kameraya sahip. Ondan sonra yani alalı suda bir ay oldu. 5 defa güncelleme yaptım. Araba cep telefonu gibi güncelleme alıyor. Ama güncellemeler de öyle hani şurasına şu düğme ekledik, burasına bu düğme ekledik gibi değil yani. Gerçekten güncelleme alıyor. Hani bir özellik geliyor mesela. Ben arabayı almadan evvel arabayı sipariş verdiğim zaman mesela tek kendi şeritini gösteriyordu. Güncelleme geldi artık karşı şeritte de göreceksiniz falan diyor. Yani adamlar ciddi anlamda güncelleme yapıyorlar abi ve çok güzel bir şey var. Şimdi ben teslimat süreçlerine geleceğim. Teslimatta kabaca yani en dış hatlarıyla söyleyeyim. Sipariş veriyorsunuz 50.000 lira hala aynı diyebiliyorum. Daha sonra işte siparişinizden sonra siz bekleme sürecine geliyorsunuz. Siparişiniz oluşuyor. O 50.000 lirayı geri alamıyorsunuz diyebiliyorum. Daha sonra işte Almanya'da o şeye giriyorlar diyor. Almanya'da üretiliyor biliyorsunuz. Üretim bandına giriyor falan deniyor. Bunun da sebebi o. Yani kardeş sen bana sipariş verdin ben orada kusura bakma da senin bu siparişin yüzünden ben bu arabayı oraya banda soktum deyip o parayı vermiyor haliyle. Mantıklı bence. Neyse ondan sonra o şey yapıyorsun. Ondan sonra belli bir süre sonra o VIN atanıyor. VIN dediğimiz Vehicle Identification Number galiba. Yani ID numarası gibi bir şey. O ID numarası atanıyor. ID numarası atandıktan sonra artık bu ne demek? Arabanız artık belli bir aşamaya geldi falan gibi bir durum söz konusu. Sonra motor ve şasi numarası atanıyor. Motor ve şasi numarasından sonra plaka atanıyor. Plakadan sonra gidip teslim alıyorsunuz. Plaka ne zaman atanıyor? Plaka teslimattan 2-3 gün öncesine doğru atanıyor. Çünkü o geçici ruhsat falan veriyorlar. Bu arada şasi numara VIN ilk başta mesela VIN'ler atandı beyler falan diye şeyler geçiyor Telegram'dan. Arkadaş bakıyorum VIN yok lan nerede diyorum arkadaşlar diyorum bende mi sıkıntı var? Yani ben göremiyorum. Hani şeylerin bilmiyorum hani ben normalde giderim VIN diye buraya ekranda VIN var. Her şey uygulamadan gidiyor çünkü. Yazdım adamın teki bir yazdı bana abi bunu orada gözükmüyor olabilir abi bak şuraya bak dedi işte profiline tıkla aşağı kaydır orada güvenlik var güvenliğe tıkla güvenlikten bilgi isteden sonra işte orada bir tane drop down menü çıkacak drop down menüye tıkla abi orada bunun gözükebilir baktım hakikaten gözüküyor. Ya arkadaş dedim bu nereden buldun? Gerçekten diyorum ya bu Tesla kardeşti adam ve bunu üşenmeden yazmış bu arada. Yani böyle kocaman bir mesaj yazmış. Öbür arkadaş evet abi ben de denedim orada falan filan bunu dene al oradan şey yap sigortana başlat şey yap falan. İnanılmaz bir yönlendirme var. Yani ben de o yüzden zaten bu videoyu çekme amacım tam da bu işte. Yani ben buradan çok fayda sağladım. Ben de bir şekilde hani benim karakterimde olan insanlara
bir feedback yapayım, bir geri beslemelerde bulunayım. Çünkü böyle şarj istasyonlarına bakıyorum, hepsi bizim tayfadan. Hani böyle çok yakın karakterler abi. Yani böyle çok hoşuma giden, böyle çok da tatlış insanlar, çok ince ruhlu insanlar. Diyorum ya, hani tanımadığım insan orada kahvesi var. Abi nasıl oldu? Abi ne zaman aldın? İşte neler dikkatini çekti? Seninki şunu yapıyor mu? Abi uygulamada ben şunu beceremedim. Sen becerebildin mi falan gibi, böyle birbirimize sürekli bir iletişim halinde olmak gerçekten güzel. Hatta bir tane video var. Onun bir karikatür var. Karikatürü de biraz koyacağım ekranda. Hani özetle şey diyor. Başka tip arabalar varsa ya yanınızda, ya tek kalırsınız, ya birilerine, ya bir tek aileniz olur veya iki şey olur falan, paylaşacağım. Orada yani Tesla olursa abi bir sürü arkadaşın olur diyor. Yani Brotherhood'a falan dahil olursun falan. Çok doğru. Gerçekten çok doğru. Neyse, şimdi şöyle bir şey. Benim 3,5 ay sürdü ama bu yeni gelenler sanıyorum bu kadar sürmeyecek. Ortalama 1,5 ay falan beklenildiği söyleniyor. Ben test sürüşüne, bu arabaya ne zaman karar verdim? Test sürüşüne bindim. Test sürüşünde o zaman daha Türkiye'de eser yoktu. Normal long range vardı ve long range de biz test sürüşüne çıktık. Long range test sürüşünde abi orada adam dedi ki bana, abi dedim, sen bizim kafadan bir tipe benziyorsun falan. Eyvallah. Birisi randevuya gelmemiş. Ben de randevu almamıştım. Dedi ki abi bir test süresine çıksan, o kadar inceledin ya dedi. Vallahi dedim, randevu almadım. O da dedi ki ya birisi iptal etti, sen çık abicim dedi. Adam yanıma da gelmedi. İşte şey falan. Bak dedi, sakin modu yeni gelecek SR'lar gibi olabilir. Hani çok fazla beklentiysene girme. Çünkü long range'de iki tane sürüş modu var. Bir tanesi standart, ikincisi sakin. Benim şu an hala aynı diyebiliyorum. Standart gerçekten yaslıyor seni böyle. Gerçekten basınca zınk oluyorsun. Ne oluyor falan diyorsun. Çünkü 4 çeker ve elektrikli araba, gerçekten tepkisini hissediyorsunuz. Sakin. Hakikaten sakin bu arada. Sakin yavaşlıyor, sakin duruyor, sakin hızlanıyor falan. Hani böyle sakin bir modda. Ben sakin modunu aldım. Yani neyse dedim ya, şu teknoloji, bu para verilir abi dedim. Teknolojisi yüzünden ben biraz şey yaptım. Çünkü dedim ya, yazılımla çok ilgim, alakam var. Öyle olunca da ben de dedim ki ya bunu alayım. Ama geldi gerçekten, bu da yaslıyor bu arada. Hani böyle bir tepkileri falan var yani. Ama yani şey gibi değil tabii. Long range'in standart modu gibi değil. Bir tık altı diyebilirim. Ama sakin gibi de değil. Sakin de bir tık üstü diyelim. Tam arası bir şey. Bence gayet de benim için en azından yeterli. Uzun yol tutuşundan yani ben çok beğendim. Trim sesleri yok. Kesinlikle yok. Zaten long range ile bu standart range arasında teknoloji olarak da bir fark yok. Motor farkı var sadece. Bunun arka itişli, o 4 çekerli. 2 tane motor var. Bunda tek motor var. Bunun bataryası daha yeni nesil diyebiliyorum. Yani bunu %100'e kadar şarj edebiliyorsunuz. Long range'leri bildiğim kadarıyla %80'e kadar, öyle bilgi vermişlerdi çünkü. %80'e kadar şarj etmeyi tavsiye ediyorlar. Uzun yola çıkacağınız zaman %100 yapın diyorlar. Bunda ben hep %100'e basıyorum. Çünkü öyle bir şey var. Bataryaları da değişmiş, kameraları da değişti. Ses sistemi çok güzel. Ses sistemi gerçekten çok güzel. Zaten ben o sıra şey oldum, işte 1K diye bir tane müzik var. O Tesla'daki arkadaş, abi sen bizim kafadansın diye bir Spotify'dan açtı şeyi. Ne onun adı, 1K'yı. Ondan sonra abi sen bunu dinledin. Zaten o şey çıkana kadar onun bir giriş şeyi var. Abi bir basadı bas, böyle bir basıyor bam bam bam. Dedim ben bu arabayı alırım abi. Dedim aynı sesli mi gelecek değil mi? Evet, yani biraz da alma sebeplerin bir tanesi böyle keyifti yani. Bir de farklı bir deneyim olmak. Ben en fazla beğenmesem dedim. Araba çok uygun fiyatlı çünkü. Dedim ya elden çıkartalım. Bu elde kalacak bir araba değil. Herkes diyor elektrikli arabalar çöp olacak, dikkat et. Bilmiyorum, bunlar çok diyorum ya, çok fazla bilgi kirliliği vardı, ciddi anlamda bilgi kirliliği vardı ve ben bu bilgi kirliliğini işte biraz da gidermek için, biraz da yaşadıklarımı anlatmak için bu videoyu çekmek istedim. Yani bilgi kirliliği şöyle abi, yani adam diyor bir elektrikli arabalar, sanayi gidiyorsun, elektrikli arabalar çöp olacakmış abi, işte düşün diyor, altında bir tane radyasyon var, radyasyon yapıyor, baş ağrısından duramıyorlarmış. Ondan sonra abi Mercedes bile elektrikli arabanın üretimini durdurmuş falan gibi, böyle garip feedbackler var. Biz de dedik arkadaş, koskoca İlhan abi bunu şey yapmaz, hani düşünmemezlik etmez diye düşündük. Hani altında batarya var evet, ama bir yurt dışında bir tane video vardı, onu gördüm. Adam teker teker ölçüyor böyle nerede ne kadar şey var, radyasyon tarzı şeyler, onları ölçmüş falan.
Bir tek gaz pedalını orada falan gördü. Dedim arkadaş o kadar da sıkıntı değil ki, arabanın içinde yaşamıyoruz zaten. Hani git gel yapıyoruz. Uzun yol yapan arkadaşlar için de aynı şekilde. Ben Antalya'ya gittim. Hiç de öyle durum aman başım falan, tam tersi çok da rahat bir yolculuk geçirdim. Hiç de yorgunluk bile hissetmedim. Yani tam tersi bir etki oldu bende. Çünkü arabaya giderken abi arabanın tepkilerine falan hayranlık duyuyorsunuz. Güzel. Hani size böyle hani yoldaki asistanlığı gerçekten güzel. Ekran görüntüleri, UI UX tarafları ciddi anlamda çok hoşuma gitti. Hani böyle kullanıcı arayüzleri falan çok basit tasarlanmış. Ve çok basit bir şekilde sana tepki veriyor. Çok hızlı bir şekilde tepki veriyor. Onlar güzel. Tabi bazı tırsmadığım yerlerde olmadı değil. Bazı noktada çok sert tepkiler de veriyor. Mesela işte uzun yolda aldım ben. Takip sistemini aldım mesela. Takip sistemini aldıktan sonra yaptı mesela. Tutuyor böyle. Ondan sonra tamam diyorum. Fren basıyorum. Bir tak diye bırakıyor mesela. Şaşırdım mesela orada. Hani böyle çok sıkı tutuyor çünkü bir anda bırakıyor. Araba şöyle bir sallanıyor. Onu fark ettim. Benden de kaynaklı olabilir. İlk belki acemiliğimden de olabilir. Onu da bilmiyorum. Ama tabii birkaç denemeden sonra bunun kararını birlikte veririz zaten. Çektim, onları da çektim çünkü. Onları da paylaşacağım. Ama dediğim gibi gerçekten ben bu arabadan çok memnun kaldım. Çok benim beklentilerimi hayli karşıladı. Trim sesleri dediğimiz o sesler falan yok. Şuradaki genişlik gayet hoş. Kolum görüyorsunuz, gayet güzel bir şekilde görüyor musunuz bilmiyorum. Yani kolum gayet güzel bir şekilde tıklıyor, oturuyor. Yani ne bileyim, arabada yok diyebileceğim şeyler ve bu arada yol bilgisini çok güzel yapmışlar. Mesela diyor ki abi diyor sen buradan diyor aşağı gittin, bakıyorum %65 şarj var. Oraya gidince %66 olacak diyor. Bilen diyorum ne ayak, hani kafayı yedi falan zannediyor. O adam yokuşları hesaplamış abi, gidiyorum hakikaten %66 oluyor ya. Veya işte eve döndüğüm zaman %55 kalacak diyor. Bakıyorum evde %55 oluyor. Kapıdan girerken buraya %55'e düşüyor. %56 oluyor. Hop gene %55. Allah, yine haklı çıktın Tesla diyorum falan. Güzel hesaplıyor. Yani bunu net söyleyeyim. Gerçekten çok güzel hesaplıyor. Güven de veriyor. Dolayısıyla böyle arabayı ben çok sevdim. Uzaktan bir kere yani uygulamasının olması, bir aplikasyonun olması gerçekten çok güzel. Yani arabayı mesela bir yere park ettim abi, yemek yiyorum. Ya, sakat bir yere park ettik. Dur diyeyim, şunun kameralarını açık tutup diyeyim, kameralarını açıp arabanın etrafına bakabiliyorum abi. Bu çok güzel bir şey. Gerçekten çok güzel bir şey. Veya birisini gördüğüm zaman uzaktan basıp oradan benim sesimi değiştirerek ne yapıyorsun sen orada, çekil oradan falan deme lüksüm var. Sesimi de değiştiriyor bu arada. Böyle biraz daha tok bir ses veriyor. Çekil oradan gibi böyle. Çok komik bir, arkadaşlar falan dinlettik. Çok komik bir ses tonu var. Ne bileyim değişik esprileri falan da var. Niye bilmiyorum. Bazen böyle çok zeki insanların çok basit takıntıları veya çok basit espri anlayışları falan olabilir ya. Hani İlhan abimizde öyle bir şey var bilmiyorum ama belki onu dedi, onu da bilmiyorum. Ama arabada her tarafta bir osuruk şakası var abi. Her tarafta osuruk şakası var. Ya şimdi ben İngilizce kullanıyorum bu arada olsun diye. Ne onun adı? Haritası normal siyah beyaza düşmesin diye, normal uydu görüntüsünde gitmek istiyorum. Uydu görüntüsüne gitmek için de onu da Telegram'da öğrendim mesela. Ya arkadaş diyorum, bunda bir sıkıntı var. Zoom diyor çok güzel, uydu tak navigasyona bir giriyor. Siyah beyaz. Arkadaş diyorum niye siyah beyaz düşüyor bu? Ama videolarda görüyorum, videolarda var. Bir tanesi yazmış. Arkadaşlar abi diyor onu İngilizceye çevir olur. Ya hadi dedim ya, İngilizce dilden mi gerçekten? Dildenmiş. Ya evet, komik. Evet. Yani gerçekten dili değiştirdim oldu. Yani o yüzden kullanıyorum. Ya fart 1, fart 2, fart 3, fart 1 falan. Allah Allah, fart diyorum, osuruk ne alaka? Basıyorum hakikaten osuruk sesi çıkıyor falan. Arkadaşın eşek şakası yaptı işte, yana oturduğu zaman osuruk sesi çıkarsın araba falan. Değil ama 7-8 tane osuruk çeşidi var. Niye buna bu kadar yapmışlar anlamıyorum. Uzaktan mesela de var. Biri geldi arabanın kapılarını zorluyor. Uzaktan osuruk sesi falan gönderebiliyorsun. Bu ekran mesela kocaman bir kırmızı göz oluyor. Kırmızı göz ona doğru bakıyor falan. Hani seni izliyorum, kayıt altındayım, bilgin olsun diye. Böyle art niyetli kişilere falan de veriyor. Nedir onun adı? Bir gözdağı da falan veriyor. Değişik bir araba. Zaten ben bunları şu an aklıma geldikçe anlatıyorum ama gerçekten çok tatlış bir araba. Çok keyifli bir araba. En güzeli. Deneyimi çok tatlı bir araba. Ben çok keyif aldım. Çok sevdim. Sessizliği bir kere çok hoşuma gitti. Yani motorunun sessizliği ama ses sisteminin güzelliği. Yani gerçekten çok güzel. Ciddi anlamda çok güzel. Ya kimi bindirdim sen o falan
oldu. Yani bu net. Ben dahi zaten ilk etapta o sesi duyduğum zaman wow dedim. Gerçekten wow dedim. Ses yalıtım sistemi de çok güzel bu arada arkadaşlar. Hani ilk başta korna çalışmıyor falan. Çok inanılmaz minnacık bir ses geliyor. Ya dedim bunun kornası niye bu kadar kısık? Meğersem ses şeyinden, yalıtımdan kaynaklanmış. Galiba bir arkadaşla paylaşmış. Çift cam falan koymuşlar. Bir yalıtımını falan yüksekmiş galiba. O yüzden de sebebi de oymuş bu arada. Camı açıp bir dinledim. Hakikaten evet kornası çalıyor. Gibi şeyler var. Yağmurlu havalarda kornasının mesela biraz sesinin düştüğünü bir arkadaş feedback vermişti. YouTube'da görmüştüm ama yurt dışındaydı o mesela. Öyle şey vardı. Onu evet yaşadım. Afyon'da bir ara yağmurda şeyle falan vardı. Dedim acaba öyle mi? Hakikaten biraz daha boğuk ses geldi falan. Onda ilginç çözümleri falan var. O da mesela ses sistemini kullandı adam. YouTube'da böyle Spotify'da galiba yüksek ses baslı bir şey veriyorsun. Oradaki işte basla ses titreşimiyle oradaki suyu çıkartmaya çalışıyor falan. Ya dedim arkadaşlar bunlar ne yaşıyoruz abi? Yani gerçekten çok keyifli. Ama o 3,5 ay yani arkadaşlar böyle oluşumu bile görevlendirdim. Dedim ki bak her akşam şeye bakacaksın. Ne onun adı? Dolar, euro, kaç para işte bu Tesla'nın sayfasına gireceksin falan diye. Neden? Tesla'yı zaten telefonla aradığın zaman merhaba iyi günler Tesla falan bilmem ne diyor. Hiç kimse açmadı telefonu. Doğru ulaşamadım. Ama bu EFS dedikleri bana EFS ne dedim ya bir sistem falan zannettim. Erken ödemeyle alakalı bir şeymiş. Erkenden fiyat sabitlemeymiş. Yani EFS deyince ben de sistem zaman erken fiyat sabitleme. Okey. Yani o geldi. Ondan sonra o yüzden aradılar beni. Ben de yakalamışken abi adam beynine çalıştım. Dedim abi bu nasıl oluyor şu nasıl oluyor ben ne zaman öğreneceğim. İşte burada tahmini fiyat yazıyor hala. İşte siz ne zaman bana kesin fiyat vereceksiniz. İşte EFS'den yararlanacaksın abi falan diyor. Nasıl öğreneceğim ben diyorum güncel fiyatı. Abi F5 yapacaksın. Sayfayı yenileyeceksin diyor. Hayır falan. Ben her akşam sayfayı yeniledim o EFS gelene kadar. Sonra EFS geldi. Gerçekten tahmini fiyatının aynısını sundular. Bu net. Ondan sonra ben tabii orada huzur satın aldım. Çünkü o acıya dayanamadım yani arkadaşlar. Her gün baktık ya. Baktım böyle bildiğiniz baktık yani. Hani dolar kaç olmuş, euro kaç olmuş, araba hala sabit falan. Hani böyle bir değişik bir süreç yaşadık. 3 ay öyle geçti. Benim oğlan da psikolojisi bozuldu falan ama o da zaten beni almadan bu arabayı almayacaksın. Hatta okullar açılmıştı işte Eylül ilk haftası dedim. Okuldan gittim çocuğu aldım öyle randevu saatini bile öyle ayarladım ve o da çok keyifli oldu. Ama teslimat süreci çok basitti arkadaşlar. Abi şu kapıdan yaya giriyorsun öbür kapıdan arabayla çıkıyorsun dediler. Zaten minnacık bir yer. Hoş geldin, hoş bulduk. İmzamızı attık. Alandayım diye ekrana şey geliyor. Okey orada mısınız diyor. Zaten orada açıyorlar anladığım kadarıyla. Oradayım diyorsun. Ondan arabanın başına gidiyorsun. İşte diyor ki bunları şartları kabul ediyor musun diyor. Tabii ki hayır diyecek zaten başka şey yok. Agree falan yapıyorsun. Tamam diyorsun. Ondan sonra arabayla eşleşiyor diyor. Phone key yapıyor işte. Arabanın telefonunuzu biliyorsunuz aracın anahtarı olarak kullanabiliyorsunuz. Telefonla bunlar Bluetooth'ta bağlandığı zaman olay bitti. Dedim bu mudur ya? Bu kadar basit mi? Abi dedi sorun olursa falan dörtleri yak arkadaşlar dedi gelirler. Biz kameradan izliyoruz falan dediler. Ama böyle otur isterseniz bekleyin siz bilirsiniz. Ben yoktum arabayı zaten inceledik. Bir sürü videosunu izledim. 3,5 ay gibi gayet güzel bir zamanım vardı falan. Biraz öyle ben orada biraz laf sokayım dedim ama onlar tabii şaka olduğunu anladılar. Ondan sonra oldu. Ne anladı? Çok keyifli bir şekilde oldu. Abi dediler çıkabilirsiniz. İstiyorsanız çıkabilirsiniz. Yani hiç bekletme bilmem ne oturun şurada çay için. Çünkü ben öyle videolar gördüm. Gidiyor insanlar çay içiyor bekliyorlar sıralarını. Birisi geliyor anlatıyor falan. Ankara'dayım ben. Ankara'da böyle bir şey olmadı. %32 falan şarjla bana teslim ettiler arabayı. Gayet de yeterli bir şey. Çünkü en yakın yer Afyon diyorum. Anka Mall. Anka Mall'da Supercharger var. Orada gittim ilk şarjını falan yaptım. %32'li şarjı verdiler. İlk başta giderken bu arada arabayı aldığınız zaman şöyle bir şey oluyor. Kameraları falan böyle dubalar, yollar falan göstermiyor. Böyle uzayda bir şey. Allah dedim bunun kamerası falan şey. Bir tek onu sordum. Arkadaşlarım abi kamerasında bir sıkıntı var. Çünkü diyor kamera daha şu an çalışamıyor diyor. Ondan sonra abi biraz git 50 kilometre mi dedi 25 kilometre ya 20-25 kilometre sonra da o kendi gelir dedi. Hakikaten daha dışarı çıktım döndüm biraz ilerledim hemen kamera oturdu. Hemen kendini bir optimize etti bir kalibre etti. Ondan sonra kameralar da
yani yolları falan tanımaya başladı. Kameralar çalışıyordu ama yolları algılayamıyordu. Dubaları, insanları falan algılayamıyordu. Dışarı çıkınca algılamaya başladı. Daha sonra şarjımızı yaptık. Sonra kullanmaya başladım. Ertesi 2-3 gün sonra da yanlış hatırlamıyorsam bir Antalya yaptım. Antalya yaparken de orada da videolar falan çektim. Arabanın çekişini çektim. Gece görüşünü çektim. Işıklarının gayet güzel şeyini çektim. Gerçi aydınlatması çok iyi. Şeyleri falan. Yani böyle bir süreç geçirdim arkadaşlar. Ortalama ben 3 ay 10 gün falan gibi bir süre bekledim. Ama yeni alacak arkadaşlar muhtemelen böyle bir şey beklemeyeceklerini söylüyorlar. Telegram gruplar işte bir tip var orada arkadaş. Sağ olsun diyor işte gemi geldi, gemi gitti, gemi geminin adını falan söyleyenler falan var. Ben de lan uyduruyorlar mı falan bilmem ne, bilmiyorum ne kadar doğru ama dedikleri çıkıyor. Çıktı yani. Ondan sonra gayet dediğim gibi böyle bir 3,5 ay beklemişsiniz, o kadar beklemeyeceksiniz. 4 aşaması var. İşte sipariş veriyorsunuz. Ondan sonra VIN tanıyor. VIN tanıdıktan sonra şasi numarası geliyor. Şasi numarasında burada işte bir sigorta yapıp sisteme yüklüyorsunuz. Sonra plakayı veriyorlar. Plakadan sonra da zaten 2 gün sonra alıyorsunuz. Arabanın içinde 2 tane kablo teslim ediyorlar. Bir tanesi işte mavi kablo, bir tanesi normal ev adaptörü falan veriyorlar. Kullandığımı şu ana kadar bir kere ev adaptörünü denemek için kullandım. Onu yaptım. Ben normal süpercharger 160'da falan şarj ediyor. 170'de falan şarj ediyor bazen ama onda 2 ile şarj ediyor. 15 saat sonra falan diyor. Ayda diyor. 15 saat vardı. Şarj süresi vardı. Çok komikti. Hakikaten 15 dakika sürdü. 15 saat sürdü bu arada. Yani şöyle söyleyeyim. Ciddi anlamda ölçümleri çok güzel, yönlendirmeleri çok güzel, arabanın hani rakamları çok doğru veriyor. İşte uygulamasına bayıldım. Bir arabanın uygulamasının olması gerçekten büyük bir artıymış. Onu fark ettim. Ondan sonra arabanın başına gitmeden arabada ne oluyor? Ya arabanın kapısını açık unuttun mu ya, derdiniz yok mesela. Niye bakıyorsun, orada yazıyor zaten kapalı. Okey. Hani camlarını falan, iç kamerasını açabiliyorsun uzaktan. Camlar kapalı mı? Arabada bir şey unuttuysanız arka mesela arabada mı diye ben uzaktan baktığım şeyler oldu. Ha arabadaymış. Montu arabada unuttum mesela gibi şeylerim oldu. Dolayısıyla yani gayet keyifli bir araba. Ben ilk izlenimlerim çok güzel. Trim sesleri, şu sesi bu sesi falan yapmadım. Öyle dönüş yarı çapı bu arabanın çok işte eskiden bir manevra girdim. Şimdi 2-3 manevraya giriyorum. Yok, ben hala aynı şeyde giriyorum arkadaşlar. Öyle bir şey yaşamadım. Onun dışında da ben gerçekten tavsiye ediyorum. Diğer videolarımı paylaşacağım. Diğer videolarda böyle daha hap şeklinde, daha ekrana bakarak, daha böyle yola bakarak, çekişlerini falan test ederek, böyle atraksiyon hareketlere girmeyeceğim. Drift yapayım, şunu yapayım, %0 şarja koyayım. Onu zaten sağ olsunlar böyle aparatları olan, böyle donanımları olan, teçhizatları olan abilerimiz yapıyorlar. Çok da güzel yapıyorlar bu arada. Ben de onlardan da öğreniyorum. Ama ben de böyle biraz daha böyle yazılım tarafından, böyle bir hani incik boncuk taraflarını daha pratik kullanmak nasıl oluyor, onlardan biraz bahsederim. UI UX tarafından bahsedeceğim. O da benim uzmanlık alanım. Ben de kendi uzmanlık alanımla bunu örtüştürmek istiyorum arkadaşlar. Yani mesela işte bir şarj ederken bir tane abi geldi. Ben dedi işte batarya alanında elektrik mühendisiyim. Şu kadar yaptım. İşte şurada çalışıyorum falan. Arabanın bataryası çok güzel. Sırf bu batarya var diye ben aldım diyor. Beni rahatlatıyor mesela bu tarz bilgiler. Ben de başkalarının böyle fayda sağlamak için bu videoyu çekmek istedim. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Tesla, iyi ki almışım bu arabayı gerçekten. Ve herkese saygılar, sevgiler, iyi günler olsun. Hoşçakalın. Sağ olun.